Herkese merhaba. Bu bölümde pek kimsenin ilgilenmediği ya da bilmediği konulardan birini anlatacağım. Bu da şarj aleti kalibrasyonu. Şimdi masamızda 2 adet şarj aleti görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi daha önce incelemiş olduğum ISDT Q8. Diğeri de önümüzdeki videolarda inceleyecek olduğum Toolkit RC M7. Hatırlarsanız daha önce M6 modelini incelemiştim. İyi yanları vardı, kötü yanları vardı. M7'de de aynı şekilde tüm detaylara değineceğim. Fakat M7'yi incelemeden önce size başka bir konuyu daha anlatmak istiyorum. Şimdi şarj aleti kalibrasyonu aslında hayatımızda olan bir şey olsa da pek kimse bununla ilgilenmiyor ya da gerek duymuyor. Kaliteli şarj aletleri zaten fabrikadan kalibre edilmiş bir şekilde çıktığı için buna ihtiyaç da olmuyor. Fakat bu ne kadar gerçek? Yani bu şarj aletleri ne kadar doğru ölçüyor ya da bu ölçümün kalibre edilmesi gerekiyor mu? Şimdi buna değineceğiz ve bu kalibrasyon işi nasıl yapılıyor? Size hızlıca onu anlatacağım. Fakat ilk başta uyarmam gereken bir konu var. Eğer bu işi yapabilecek cesaretiniz yoksa ya da yeterli seviyede ekipmanınız yoksa, yeterli kalitede ekipmanınız yoksa kesinlikle bu işi yapmayın. Çünkü eğer yanlış bir kalibrasyon yaparsanız pilinizi yanlış şarj edersiniz. Bu da pilinize zarar verir. Şimdi şarj aleti kalibrasyonu ne işe yarıyor? Örneğin ben bu iki pili de 4.20 volta şarj ettim. Yani hücre başı 4.20'ye şarj ettim. Ama şarj ettiğimi sanıyorum. Gerçekten öyle mi bunu bilmiyorum. Şarj aletleri bana 4.20'yi gösteriyor. Fakat ben multimetre ile pilimi ölçtüğüm zaman 4.20'den farklı bir değer görebilirim. Örneğin şarj aleti 4.20'ye şarj ettim der. Ama biz pilimizi ölçeriz 4.21 çıkar ve bu da iyi bir durum değildir. Çünkü pilimizi aşırı şarj etmiş oluruz. Eğer böyle bir durum varsa mutlaka şarj aletinin kalibre edilmesi lazım. Bu şarj aletlerinde kalibrasyon menüsü var. Başka şarj aletlerinde de var. Fakat bu kalibrasyon menüsüne giriş yöntemi farklı olabilir. Bu yüzden kullanım kitapçığına mutlaka bakın. Bu işe başlamadan önce bir de kaliteli bir multimetreye ihtiyacımız var. Bu Unity'nin UT61E Plus isminde bir modeli. Bununla ilgili pek fazla inceleme ya da teknik detay yok ama ben bunu Fluke 115 ile karşılaştırdım ve neredeyse aynı ölçtüğünü söyleyebilirim. Bu arada bu 22.000 count'luk bir multimetre. Şimdi ilk olarak ISDT Q8'e güç veriyoruz. Bu şarj aletin kalibrasyon menüsüne ana menüsünden giriliyor. Orta tuşa uzun bastım ve aşağı indim. Burada kalibrasyon menüsünü görüyoruz. Evet, tıkladığım zaman girmedi. Çünkü pilimizi bağlamamızı istiyor. Hemen soketleri bağlıyorum. Ve tekrar kalibrasyon menüsüne giriyorum. Şimdi menü açıldı. Burada giriş voltajı, çıkış voltajı, birinci hücre ve ikinci hücreyi görebiliriz. Toolkit RC M7'de ise buna şöyle giriyoruz. Menü tekerleğini basıyorum. Ortadaki tuşa basıyorum. Ve güç veriyorum. Güç verdiğim anda karşımıza kalibrasyon menüsü çıkıyor. Burada da giriş voltajı, çıkış voltajı ve birinci, ikinci, 3, 4, 5, 6. hücreler var. Şimdi bu işi yaparken aslında doğru olan tüm hücreleri kalibre etmek. Yani 6S'lik bir şarj aleti ise buna 6S batarya takıp öyle kalibre etmek en doğrusu olacaktır. Ama ben sadece 2S batarya kullanıyorum. Elimde de bunlar var. Bu yüzden ben sadece birinci ve ikinci hücreyi şarj edeceğim. Eğer imkanınız varsa hepsini kalibre edin. Bu arada kullandığım bataryalar Interlect'in 4400 mAh Shorty bataryaları ve ikisi de neredeyse sıfır durumda. Çok az kullanıldılar. Bu yüzden eşdeğer olduklarını söyleyebilirim. Toolkit'e de bataryamı bağlıyorum ve hücre voltajlarını ekranında görmeye başladım. İlk olarak ISDT Q8'e bakalım. Aslında ikisi de aynı şekilde olacak. Multimetremi voltaj ölçme moduna alıyorum ve ilk hücreye bakıyorum. M7'nin ilk hücresi için 4.186 volt değerini okuyorum. Fakat şarj aletimde 4.190 gösteriyor. Yani bunun kalibre edilmesi lazım. Hemen bunu 4.186'ya indiriyorum. Tekrar bir kontrol edeyim. Evet, 4.186.
Onayladığım zaman artık birinci hücrenin 4.186 olduğunu şarj aletimiz biliyor. Hemen ikinci hücreye bakalım. Burada da 4.189. Hemen ikinci hücreye geliyorum ve 4.189'a indiriyorum. 4.188 olarak şu an kaydetti. Bakıyorum. Evet, 4.188 diyebiliriz. Ve kaydettiğimiz zaman bize uyarı veriyor. Bunu gerçekten kaydetmek istiyor musunuz diyor. Çünkü bu işlem riskli bir iş. Ve bu da kendi kendine onaylandı. Gördüğünüz gibi ilk kalibrasyon işimiz şu anda hazır. Q8'in kalibrasyonu hazır. Hemen Toolkit RC M7'ye geçelim. Yine ilk hücreme bakıyorum. Eksi ve balans portuna değdirdiğim ölçüm yaptığım zaman 4.189 değerini görüyorum. Fakat şarj aletimde 4.186 diyor. Hemen ilk hücreyi 4.189'a çıkardım. Tekrar bir kontrol etmek istiyorum. 4.189'a kaydedebiliriz. Buradaki değerler biraz farklılık gösterebilir. Çünkü anlık olarak değişebiliyor. Ama bunun bir önemi yok. Aslında iki şarj aletinde fabrika çıkışı kalibrasyonu gayet yeterli. Ben burada size sadece detayları göstermek için bu işi yapıyorum. Normalde bunu yapmasak da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tekrar baktığım zaman 4.188 değerini okuyorum. Ve şarj aletinde de gerçekten 4.188-199 civarında. Belki bir tık daha düşürülebilir ama buna şu anda çok gerek yok. Gayet yeterli bir ölçüm. Bunu da save deyip kaydediyorum. Bunda bana kaydına dair herhangi bir uyarı vermiyor ama sanırım kaydetti. Çıkış dediğim zaman artık kalibrasyonlu hali ekranıma yansıdı. Şimdi bu iş neden önemli? Pilimizin sağlığı açısından bu işlem aslında oldukça önemli. Pilimizi gerçekten doğru şarj etmemizi sağlayan işlerden bir tanesi şarj aleti kalibrasyonu. Aynı zamanda hani profesyonel seviyede yarışıyorsanız pilinizin gerçekten olabilecek en üst voltaja çıkmasını isteyebilirsiniz. Örneğin şarj aleti bana 4.20 diyordur ama pil 4.19'a şarj edilmiştir. Bu da yarışta performans düşüklüğü olarak bize geri yansır. Tüm bu sorunları engellemenin yolu işte bu şarj aleti kalibrasyonu. Siz de kendi şarj aletinizi doğru ölçtüğünde emin olduğunuz bir multimetre ile test ederek doğru kalibrasyona sahip olup olmadığını ölçebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bunu kontrol etmek iyi olacaktır. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım bu yaptığım işlem işinize yarar. Hani belki şarj aletiniz yanlış ölçüyordur. Bu video sayesinde doğru kalibre edebilirsiniz şarj aletinizi. M7'nin incelemesi de çok yakında gelecek. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.